Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Doğal saç boyası saçlara nasıl sürülür onu göstermek istiyorum. Sizler de böyle bir video istemiştiniz. Bakın şöyle saçlarımın arasından çıkan küçük küçük saçları görüyorsunuz. Saçlarım son derece ince telli ama buna rağmen bakın şöyle görüyorsunuz. Doğal saç boyası sürekli saç çıkarır. Hem vücudunuz hem saçlarınız için çok sağlıklıdır. Kanserden korur. Doğal saç boyamın artanını böyle dondurucuya koymuştum. Dondurucudan çıkardım, çözdürdüm. Saçlarıma uygulayacağım şimdi. Saçlarım boya öncesi bu durumda. Banyoda ışık yetersiz olmasına rağmen ne kadar güzel görünüyor. Çikolata kahverengi doğal saç boyası boyayacağım. Şöyle doğal saç boyamı karıştırıyorum yeniden. Eğer çok koyulaşmışsa çok az su ekleyebilirsiniz. Normal su ekleyebilirsiniz banyoda. Elime şöyle bir miktar doğal saç boyasından alıyorum. Saçlarımın şöyle sağ tarafından, benim böyle kolayıma geliyor, sağdan başlıyorum. Elime aldığım saç boyamı şu şekilde saçımın üstünden uyguluyorum. Saçlarımı şöyle toplayarak aralara da koyuyorum. Saçlarınızı tutam tutam ayırarak da boyayabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Saçlarım da çok az olduğu için böyle çok kolayıma geliyor. Saçları gür olanlar biraz daha böyle tutam tutam ayırarak aralara iyice koysunlar. Şöyle bakın, iyice koyuyorum ve bunu koyduğunuzda saçlı derinizde boyayı hissedin. Her yerine koyun. Böyle başınızda hiç boya koymadığınız bir yer kalmasın. İsterseniz kulaklarınıza ve saçınızın yüzünüzle birleştiği yere çok az vazelin sürebilirsiniz. Yüzünüzün ve kulaklarınızın boyanmaması için, ama ben sürmüyorum. Çünkü yüzümüz ve kulaklarımız boya tutmaz zaten. Birkaç yıkama sonra temizlenir. Şöyle iyice boyayı avucuma alıp üstten koyuyorum. Dolaştırmadan saçlarınıza koymaya çalışın. Yıkarken de kolay olur bu şekilde. Şimdi şöyle bir tutamını tekrar sağa doğru ayırıyorum. Ayırdığım yere de güzelce iyice boya sürüyorum. Çok kolay aslında. Ayna en büyük yardımcı. Aynaya bakarak ve saçımda hissederek yapıyorum. Bir 5 dakika saçınıza konsantre olarak her yere boya koyduğunuzdan emin olun. Dediğim gibi aynaya bakın sürekli. Hep ben tek başıma boyuyorum. Kendim yapıyorum. Çok da hızlı oluyor. Maksimum 10-15 dakika sürmüyor bile. 10-15 dakikada boyamış oluyorum. Şöyle bakın, iyice koyuyorum. Kıyılardan başladım. Tüm saçlarımın diplerine bolca boya koyuyorum. Boyayı bol koyun. Eğer boya saçınıza sürülmezse o zaman koyu demektir. Biraz su ekleyebilirsiniz. Çünkü bu tür boyalar bekledikçe koyulaşır. Boyalarınızı bekletirken hep üzeri kapalı olmasına dikkat edin. Renkler uçmasın. Şöyle elimle arkadaki saçlarımı topluyorum. Kıyılara, her yerine, diplere doğru koyuyorum ve saçımda da boyanın değdiği her yeri hissediyorum. Şimdi şöyle saçlarımı öne attım, arkayı boyuyorum. Bu şekilde saç dipleriniz de çok güzel boyanır. Saçlar dipten uzar. Beyazlar hep dipten gelir. O yüzden beyazların iyi boyanması için bu dip kısmını çok iyi boyamanız ve bol boya sürmeniz gerekiyor. Her yerine şöyle gördüğünüz gibi koyuyorum. Çok hafif araları açarak aralara da iyice boya sürüyorum. Bu boyayı ben yaklaşık 7-8 saat bekleteceğim saçımda. Sonra boyayı ılık suyla akıtıp saç kremiyle saçlarımı tarayıp durulayacağım. Hepsi bu. Saç kremi saçınızdan boyanın çok kolay akmasını sağlar, temizlenmesini sağlar. Mutlaka saç kremi kullanın. Şampuan yapmıyoruz ilk seferde. Ertesi gün ya da birkaç gün sonra şampuanla yıkayabilirsiniz. Bu şekilde yıkayıp şampuansız yıkayıp dışarı çıkabilirsiniz. Ben şampuansız yıkayıp gezmeye gidiyorum. Kimse anlamıyor şampuansız yıkadığımı. Şimdi uç kısmını da iyice boyuyorum. Şöyle bakın, avucumun içinde bol boyanın içerisinde uç kısmını böyle iyice ıslatıyorum boyayla. Şöyle iyice boyandığından emin olduktan sonra ucunu böyle içine katlıyorum şu şekilde ve başımın arkasına topluyorum. Tepe kısmında kesinlikle toplamayın. O zaman tepeniz güzel boyanmaz. Şimdi tekrar bir böyle rötuş yapıyorum. Her yerine, özellikle kıyıları önce sürdüğüm için tekrar kıyılara bir kat daha sürüyorum. Bütün çevre kıyıya yeniden boya sürüyorum. Şöyle üstten. Bu üstten zaten dibe doğru bunlar geçer.
Bakın şu tekrar sürüyorum üstten. Böyle her yerine iyice sürüyorum. Şöyle bakın çevire çevire. Özellikle bu kıyılar iyi boyanmalı. Beyazlar dipten geldiği için bakın şu şekilde çok güzel oldu. Her yerini boyamış oldum. Bazı kuaförler boyanızı hazırlayıp götürdüğünüzde onlar da boyayabiliyorlar. Öyle de yaptırabilirsiniz. Ben eski kuaförüme böyle hazırlayıp götürüyordum. Saçlarıma sürüyordu benim. O daha güzel sürüyordu tabii. Kuaförler bu işi daha iyi bilirler. Kendim de bu şekilde sürüyorum. Her yerine sürdüm bakın. Bolca sürdüm. Çok kolay aslında. Eliniz alıştıkça daha güzel yapacaksınız. Eğer uçlar güzel boyanıyor da dipler iyi boyayı almıyorsa iyi süremiyorsunuz demektir. Şimdi eldivenlerimi çıkarıyorum. Şöyle eldivenler kaymasın diye lastik takmıştım ama lastik çok sıkıymış. Çok sıkı lastik takmayın, bileklerinizi kesmesin. Şöyle temiz bir poşet geçiriyorum. Poşetin ucunu arkada şöyle kapatıyorum. Kulaklarınızın içine pamuk tampon koyabilirsiniz. Kulağınızın içine boya gitmemesi için. Bir tülbent bağlıyorum şöyle. Eğer ev soğuksa ya da kış aylarıysa bir de bunun üzerine şapka takabilirsiniz. Başınızın sıcak olması gerekiyor. O zaman boya çok daha iyi girer. Şöyle kağıtları topladım. Bakın etrafta tertemiz. Saçlarımı 7-8 saat beklettikten sonra ılık suyla boyayı akıtıp saç kremiyle taradım, kuruttum ve dışarı çıktım. Bakın böyle çok güzel olmuş. Dipten uca dipler de çok güzel boyanmış. Doğal saç boyası zamanla saçlarınızda beyazları azaltır, saç dökülmesini durdurur, sürekli yeni saçlar çıkarır. Bakın dipler de bu şekilde. O yüzden sabırla yapmalısınız. İlk seferde doğal saç boyalarından olumlu sonuç alamayabilirsiniz ama boyadıkça daha da güzel olacak. Saçlarınız boyayı daha güzel olacak. Eliniz alışacak. Çok daha iyi boyayacaksınız. Moralinizi bozmadan sabırla devam edin. Sonuç çok güzel olacak gerçekten. Ben yakın çevremde kimi doğal saç boyasına başlattıysam herkes çok memnun. Ve hiç kimse de saçlarımızı bu şekilde kına karışımlı bir doğal saç boyasıyla boyadığımızı anlamıyor. Işıl ışıl saçlarınız olsun.